Sevgili dostlar, kıymetli bir izleyicim, slotları değil kendinizi kontrol edin isimli videoma şöyle bir yorum yapmış ve kardeşim slotta rastgele diye bir şey yok. Uydurma kıçından. Belli sıralama aralıklarında ödül var. Sana mı denk gelir, başkasına mı denk gelir o bilinmez demiş. Öncelikle yazdığı için teşekkür ederim. Ne diyeyim? Canı sağ olsun. Ama cebinizin mühendisi asla uydurmaz. Emin olmadan söylemez, araştırmadan yazmaz, bilmiyorsa bilmiyorum der, hata yaptıysa da düzeltir. Ama bu izleyicim henüz beni tanımamış olduğu için bir yerimden uydurduğumu düşünebilir ki bu da çok normal çünkü internette bir sürü asılsız bilgi dolaşıyor. Konuyu bilmeyince de kim doğru söylüyor anlamak çok zor. Ama bakın, bana inanmanız şart değil sevgili dostlar. Artık elinizde çok etkili bir silah var. ChatGPT. ChatGPT'ye Türkçe'de yazıp soru sorulabiliyor. Bu sevgili dostumuz da ChatGPT'ye benim verdiğim bilginin doğru olup olmadığını sorabilirdi ve cevabını alabilirdi. Şimdi bakalım rastgele ne demektir? Ve izleyicim ile neden aynı fikirde değilim? Bu arada sevgili dostlar, biraz sonra göreceğiniz kumarla ilgili uyarı yazısını dikkate almanızı önemli rica ederim. Ben sevgili izleyicimin bu yorumuna cevap verdim ama sonra da bu konuyu bir video ile açmanın yararlı olacağını düşündüm. Çünkü slotlardaki bu rastgele terimiyle ilgili gelen soruların haddi hesabı yok ve buradaki anlam karmaşasını açıklamak gerekli diye düşündüm ve işte buradayız. İzleyicimin ve diğer bir sürü izleyicimin takıldığı kelime rastgele kelimesi. Türkçemizde bu kelime tesadüfen demektir ve günlük hayatımızda da bu kelimeyi sık sık kullanırız. Ama sevgili dostlar, rastgele kelimesi, rastgele sayı üretici teriminin içinde geçiyor. Aslında ben burada bu terimin teknolojide asıl kullanıldığı şekli olan RNG yani Random Number Generator yerine daha kolay anlaşılsın diye Türkçemizde tercümesi olan rastgele kelimesini kullandım. Burada rastgele yerine seçkisiz veya düzensiz de diyebilirdim. Ama kolay anlaşılabilsin istedim. Şimdi bu kıymetli izleyicim de bunu günlük hayatımızda kullandığımız rastgele kelimesi olarak algılamış ve aynı fikirde olmadığını beyan etmiş. Kelimeye öyle bakınca da yaptığı yoruma da bir itirazım tabii ki olamaz. Ama gelin işin aslına bir bakalım. Aslı Random Number Generator olan ve RNG olarak kısaltılan rastgele sayı üretici son derece teknik bir terimdir sevgili dostlar. Bu terimi açıklarken mümkün olduğu kadar özetleyerek kısa tutacağım. Rastgele sayı üretici yani Random Number Generator, tahmin edilemeyen sayıları oluşturmak için kullanılan bir algoritmadır. Bu tür algoritmalar çeşitli yazılımlar veya donanımlar ile uygulanabilir. Yani sevgili dostlar, RNG'ler slot makineler için icat edilmemişlerdir. Sadece bu makinelerde de kullanılmaktadırlar. Bakın, kullanım alanları içerisinde istatistiksel analiz, mühendislik veya finansal simülasyonlar yaratmak, kriptografide güvenli anahtarlar oluşturmak, bilimsel araştırmalarda, anket veya deneylerde örnekleme yapmak, yapay zeka ve makine öğreniminde eğitim ve test verilerini rastgele olarak karıştırmak ve ayırmak vardır. Ve de en son olarak da kumar ve oyun endüstrisinde de kazino oyunları, video oyunları gibi alanlarda RNG sonuçların adil olmasını sağlamak için kullanılır. Ve konumuz olan slot makineleri oyunların sonuçları RNG ile belirlenir. Aslında slot makinelerinde yer alan RNG'ler slot makinesinden tamamen bağımsızdır ve çoğu zaman da bir çiptir. Benim rastgele diye tercüme ettiğim random kelimesi ne demektir? Tuhaf bir kelimedir. Anlamını anlatırken random'ın ne olduğunu anlatmaktansa ne olmadığını anlatmak çok daha kolaydır. Bir şeyin olduğunu görüyorsanız ve gördüğünüz şeyin bir kalıbı varsa, bir sonraki sahnede ne olacağını tahmin edebiliyorsanız bu olay random değil dersiniz. Yani rastgele değil. Yani random, tahmin edilemeyen ve bir kalıbı olmayan demektir. Daha evvel anlatmıştım. Ta eskilerde slot makineleri bugünkü gibi değillerdi. Mekanikti. Yani makaralar gerçekte vardı ve dönüp durduklarında slot makinesinin sonucu belli olurdu. Hatta o makinelerde bir oyuncunun uzun süre oynamasından da hoşlanılmazmış. Çünkü gözlem sonucu olası bir iyi sonucu yakalamaları muhtemel diye düşünülürmüş. Şimdi ise artık hepiniz biliyorsunuz, gördüğümüz makaralar gerçek değiller, sanallar. Kısaca nasıl işliyorlar bir hatırlayalım. Oyuncu makinenin başına oturuyor. O an oyuncuya göre makine hareketsiz bir halde duruyor. Halbuki aslında durum tam tersi. Duruyor gibi görünen makinenin içerisinde bir şey her zaman son gaz çalışmaktadır. Nedir bu çalışan ama bizce dışarıdan görülemeyen şey?
O şey sevgili dostlar rastgele sayı üreticidir. Neden çalışıyor? Biz bahsimizi yapıp düğmeye basacağız ya, onu bekliyor. Biz bahsimizi yapıp düğmeye basıyoruz ve bize sorsan slot makinesi işte o an çalışmaya başlıyor. Halbuki durum tam tersi. Biz düğmeye bastığımızda makinenin içerisinde son hız çalışmakta olan ve saniyede en az binlerce rastgele sayı üreten rastgele sayı üretici duruyor. Yani onu durduran bizim düğmeye basmamız. Peki neden duruyor? Bize düğmeye basmamızın sonucunu yaratacak ve verecek, ondan duruyor. Sevgili dostlar, rastgele sayı üretici içerisinde yer aldığı bütün cihazlarda, o cihazda olup bitenle hiçbir bağı veya bilgisi olmayan, tam bağımsız bir olaydır. Zaten dizaynının ve amacının gereği de budur. Hiçbir dış olaydan etkilenmez. Yani tabiri caizse rastgele sayı üretici nerede olduğuyla, vereceği rastgele sayıların nerede kullanıldığıyla, bir önce hangi sayıları verdiğini bilmez, ilgilenmez ve hatırlamaz. Onun görevi her zaman sadece rastgele sayı üretmektir ve slot makinelerinde de aynı görevi yapar. Yani istenildiğinde rastgele sayı üretir. Aslında iki çeşit RNG vardır. Slot makinelerinde kullanılan tip pseudo random number generator'larıdır. Ama onlar da görevlerini eksiksiz yerine getirirler. Bakın burada bir random number generator nasıl çalışıyor onu görüyorsunuz. Rastgele. Ve ne oluyor sonunda? Duruyor. Durduğunda da bir sonuç veriyor. Eskiden slot makinelerinde rastgelelik fiziksel makaraların mekanik olarak durdurulmalarıyla sağlanırdı. Şimdi gelin örnek bir mekanik slot makinesi yapalım. 3 tane makarası olsun ve her makarada 10'ar sembol olsun. Bu sembollerin 9'u boş olsun ve bir tanesinde de 7 rakamı olsun. Yani bu durumda tüm ihtimallerin toplamı nedir sevgili dostlar? 10 çarpı 10 çarpı 10 eşittir 1000'dir. Yani toplam 1000 tane ihtimal var. Ve bu makaraların üçünün de 7'de durma ihtimali dolayısıyla 1/1000'dir. Bu makinede makaralar dönerler ve durdukları pozisyon o basışınızın sonucunu belirler. Ve her 3 makarada 7 sembolünde durursa oyuncu kazanır. Yani 1 liralık bahsi varsa ve kazandığında 1000 misli ödeme olan 1000 lira alırsa burada bu slot makinesinin RTP'si yani oyuncuya geri verme yüzdesi %100'dür. Ve dolayısıyla da kasa avantajı yani kazino avantajı da sıfırdır. Bu örneğimizde 3 makaranın 3'ünün de 7'de durması dışında tüm seçenekler kayıpla sonuçlanır. Tabii ki hiçbir kazinoda oyuncuya geri verme oranı %100 olamaz. Onun için biz de oyuncuya geri verme oranını %95 gibi daha gerçekçi bir yüzde yapalım. Yani kazanan oyuncuya 1000 değil 950 lira verelim ve böylece kazino avantajı da %5 olsun. Şimdi gelin bu slot oyununu içerisinde random number generator yani rastgele sayı üretici olan daha modern bir kazino düzenine taşıyalım. Makaralar teorik olarak eski düzendekilerle aynı gibi görünse de artık fiziksel olmayacaklardır. Sanal olacaklardır. Slot makinesi programcıları tarafından oyun dizayn edilecek ve her makarada her sembole 0'dan 9'a kadar bir numara tayin edilecektir. Dikkat ettiyseniz burada 7 sembolü birinci makarada 1 pozisyonunda, ikinci makarada 4 pozisyonunda ve üçüncü makarada da 8 pozisyonda programlanmıştır. Her düğmeye basışta son hızla rastgele sayı üreten RNG durur ve bir rastgele sayı dizisi üretir. True Random Number Generator'ları algoritmaları değil, elektromanyetik gürültü gibi fiziksel olayları kullanırlar. Mesela hatırlayın eski siyah beyaz televizyonlarınızda yayın olmadığı zaman görünen parazitli görüntüyü ve sesi hatırlayın. Yani gençseniz bunu görmemiş olabilirsiniz tabii ama ben hatırlıyorum. Burada rastgele siyah beyaz bir şeridi alın. Siyah noktaları bir rakamına çevirin, beyazları ise sıfıra. Bu şeridin 64'lü bir kesidini alın, yani içinde birli ve sıfırlı kesitini alın ve işte size bir rastgele binary numara yani ikili numara. Bu numarayı ondalık sayı sistemimize çevirdiğimizde ortaya sıfırdan sonra 20 basamaklı bir sayı çıkar. Ben size bunun teorisini anlattım ama modern slot makineleri direkt binary numaralarıyla çalışırlar sevgili dostlar ve ondalık sayı sistemimizde 20 haneli bir rastgele sayıyı böylece üretirler. Şimdi ben 20 haneli dedim ama bizim tasarladığımız slot makinesinde sadece 1000 ihtimal olduğu için bizim bu 20 basamaklı sayının sadece son 3 hanesine ihtiyacımız var. 3 hane bize yeterli. İşte bu rastgele sayı, daha da detaylandırırsak bu rastgele sayının son 3 hanesi teknik olarak bizim slot makinesindeki sonucu belirleyen, etkileyen tek faktördür. Ve düğmeye her basışımızda bu olay tekrarlanır. Ve unutmayın, bu RNG saniyede binlerce random sayı dizisi üretir. Yani oyuncunun düğmeye bastığı salise bile sonucu değiştirir. İşte bu rastgele sayının son 3 hanesi bizim slot makinesinde
makaraların nerede duracağını belirleyen tek ama tek faktördür. Makaralar ne kadar dönerse dönsünler, ne kadar dönmeye devam ederlerse etsinler, sonunda duracağı pozisyonlar biz düğmeye bastığımız salisede belirlenmiştir. Bu esnadan sonra yapabileceğimiz hiçbir şey çıkacak sonucu değiştirmez. Yani makaralar dönerken düğmeye tekrar basmak veya dönen makaraları durdurmak veya ekrana vurmak hiçbir şeyi değiştirmez. Sevgili dostlar, şimdi bir an duralım ve bu sistemin altında yatan matematiğe bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada rastgele sayı üreticinin son 3 rakamı 158'miş ve bir kazanç vermemiş. Aynı şekilde başka bir basışta da RNG'nin son 3 rakamı 353'müş ve o da bir kayıpla sonuçlanmış. Gerçekte tabii ki slot makineleri buradaki örneğimize göre çok komplikedir. Bir sürü sembolleri ve çok sayıda makaraları vardır. Ayrıca free spins veya bonus turları da kullanırlar. Ama bütün bunlar, bütün slot makinelerinde sonuçların sadece ve sadece rastgele sayı üreticileri tarafından belirlendiği gerçeğini değiştirmez. Bizim kurguladığımız slot makinemizde de ne zaman rastgele sayı üretici 148'de durursa kazanç verecektir. Sevgili dostlar, bu slot makinesinin oyun ve kazanç programı şöyle olur. Bu programlar hep komutlar şeklindedir. Yani emir kipinde. Bir örnek veriyorum size. Birinci cümle, oyuncu düğmeye bastığında RNG dursun, RNG durduğunda RNG'nin verdiği sayı dizisinin son 3 rakamını al ve 3 makaraların dönüşleri sonucunda bu pozisyonlarında durdur. İkinci satır, tabii ben çok basit anlatıyorum size. Eğer RNG'nin son 3 rakamı 148 ise oyuncu koyduğu bahsin 950'sini kazansın ve kazancı kendisine veririz. 3. Geri kalan 999 ihtimalde ise kazanç verilmesin. 4. Oyuncu tekrar düğmeye bastığında 1, 2 ve 3. maddeler tekrarlansın. İkinci maddede ne dedim? Eğer RNG 148 rakamını verirse oyuncu kazansın dedim. Yani bu 148 çıktığında bu slot makinesinde 3 adet 7'yi yan yana göreceksiniz demektir sevgili dostlar. Bu durumda rastgele sayı üretici bu sonuçta yani 148 rakamında duruyor ve o basışımızın sonucunu ilan ediyor. Kime ilan ediyor? Biz o salisede sonucu görebilir miyiz? Hayır. Biz sonucu o salisede göremeyiz. O salisede sonucu sadece slot makinesinin programı görebiliyor. Zaten rastgele sayı dizisini talep eden de o. Niye talep ediyor? Kazanıp kazanmadığımızı belirlemek için. Zaten biz RNG sonucunu görsek de bize bir şey ifade etmez. Biz 148 rakamının ne demek olduğunu bilmiyoruz ki. Sonucun tarafımıza tercüme edilmesi lazım ki kazanıp kazanmadığımızı öğrenebilelim. Yani rastgele sayı üretici sonucu slot makinesinin programı ilan ediyor, bildiriyor. Program ne yapacak? Program RNG'nin ona bildirdiği sonucu tercüme edip bir show ile oyuncuya bildirecek. Evet, show başlıyor, makaralar dönmeye başlıyor. Aslında sonuç çoktan belli de işte bize bir gösteriyle sunulacak. Makaralar dönüyor ve sonunda duruyor ve biz o bahsimizin sonucunu ancak o zaman görebiliyoruz. Yani bir gecikme ile öğreniyoruz. Yani aslında düğmeye bastığımız salisede olay bitmiştir. Gerisi sadece bir şovdur. Evet sevgili dostlar, bizim bildiğimiz bütün slotlar aynen böyle çalışırlar. Hem de istisnasız. Yani dünyada içinde RNG olmayan bir slot makinesi var mıdır? Üretilmiş midir? Üretilmesi düşünülüyor mudur? Hepsine hayır sevgili dostlar. Kocaman bir hayır. Dolayısıyla da slot makinesinde her çeviriş, önceki çevirişlerden daha evvel kazanç verip vermediğinden, kimin o slot makinesiyle oynadığından, o kişinin kârda olup olmadığından, zararda olup olmadığından tamamen bağımsız bir olaydır. Nokta. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın ki kafanızı gerçekte var olmayan şeylere takıp kazanç veya kayıplarınızı takibe kalkmayın. Şimdi gelelim slot makinesi oyuncularının her çevirişlerinin sonuçlarının rastgele olmasına neden inanmamalarının sebebine. Diyorlar ki önümüzde bir makine var, içinde bilgisayar var. Kazino bu makineyi üreticiden satın almış ve buraya koymuş. Neden koymuş? Yani bu makinenin buradaki varoluş sebebi nedir? Kazinoya para kazandırmaktır. Gaye bu olunca da bu işi tesadüfe, işte öyle sonuçların rastgele olmasını hayatta bırakmazlar. Kendilerinin kazançlarını garantiye almak için bu makineleri kurgularlar. Sevgili dostlar, oyuncuların bu düşüncesi aslında kesinlikle doğrudur ve mantıklıdır. Kazinolar slot makinelerinde işlerini şansa bırakmazlar. Evet dostlar, kazinolar sizin de aynen düşündüğünüz gibi kazançlarını asla şansa bırakmıyorlar ve slot makinesi üreticileri kazinoların para kazanmalarını garanti edecek şekilde ürettikleri makineleri kurguluyorlar. Ama işte oyuncuların anladığı kurgulama ile üreticilerin kurgulamaları birbirinden çok farklı konseptler.
Şimdi olayın tüm detaylarını size açıklayacağım. Siz kurgulanmış bir olayda rastgelelik olamaz diye düşünüyorsunuz değil mi? Yani kurgu varsa sonuçlar tesadüfi olamaz, muhakkak parmak atılmıştır demek istiyorsunuz. Yani böyle düşünen oyuncular haklılar değil mi? Zaten makineler üretilirken kazinoların kazanmalarını kesinlikle garantiye alacak şekilde üretilmiyorlar mı? Sen rastgele diyordun hani, nerede kaldı rastgelelik diyeceksiniz değil mi? Ben de size diyorum ki ikisi de birlikte mümkün olabiliyor. Düşünce yapınızdaki tek fark resmin tümüne bakmıyor olmanız. Siz kısa bir dönemden, makineler ve programcıları ise çok çok uzun bir dönemden bahsediyorsunuz. Peki o zaman hem basışların sonuçları rastgele hem de kazinonun bu işten kazançlı çıkması aynı şekilde nasıl mümkün olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Açıklayayım. Bunu açıklamak için size Milli Piyango örneğini vermek istiyorum. Milli Piyango'yu düşünün. Milli Piyango çekiliş düzenliyor. Kaç bilet basacağını, biletleri kaça satacağına karar veriyor. Yani biletler satılınca elde edeceği hasılatı da hesaplayabiliyor, biliyor. Sonra da ikramiyeleri belirliyor. Bir tane en büyük ikramiye, daha sonra bir sürü değişik ikramiyeler. Tabii Milli Piyango vereceği ikramiyeleri toplam tutarını biletlerin satışlarının hasılatından düşük tutuyor ki bu işten kâr edebilsin. Buraya kadar mutabıkız değil mi? Biletler satılıyor, paralar toplanıyor, ikramiyeler ödeniyor ve kurunun kazancı gerçekleşiyor. Sevgili dostlar, burada Milli Piyango İdaresi'nin kazanç sağlaması tesadüfi değildir. Tamamen matematiksel bir gerçek hesaplama sonucu oluşur. İşte bir slot makinesinin hayatı bu Milli Piyango ile hemen hemen aynı. Aradaki önemli tek fark, Milli Piyango'nun tüm çekiliş macerasının çok daha kısa bir zaman aralığında gerçekleşmesi. Örneğin biletlerin piyasaya çıkması, satılması, çekilişlerin yapılması, ikramiyelerin ödenmesi olayı belki de 2 hafta içinde sonuçlanıveriyor. Slot makinesinde ise bu olay uzun vadede gerçekleşiyor. İşte bu uzun vade tanımı slot oyuncularının olayı algılamalarındaki en önemli eksiklik, daha doğrusu en önemli fark. Sizce slotta uzun vade ne kadar sayıda düğmeye basıştır sevgili dostlar? 1 basış mı? 10 bin, milyon? Hala mı olmadı? Peki 100 milyon basış mıdır? 2 sene midir? 3 sene midir? Şimdi olayı daha iyi anladığınızı sanıyorum. Slot makinesinde uzun vadenin en iyi tanımı o makinenin ömrüdür sevgili dostlar. O makinenin üretilip kazinoya koyulduktan eskidiği veya başka sebeplerle tedavülden kaldırıldığı zamana kadar geçen süre uzun vadedir. Bunun dışında slot makineleri ile Milli Piyango arasında fark yoktur. Nasıl Milli Piyango tertiplediği piyangoda kesin para kazanırsa, bir slot makinesi de kazinoya kesin para kazandırır. Yani ikisi de programlıdır. Yani kurgulanmışlardır. Şimdi diyeceksiniz ki peki nerede kaldı senin rastgele olayın? Hani rastgeleydi sonuçlar? Rastgele olan nedir biliyor musunuz? Rastgele olan sizin satın alacağınız biletin sonucudur sevgili dostlar. Boş da çıkabilir, amorti de çıkabilir, çeşitli ikramiyeler de çıkabilir, büyük ikramiye de çıkabilir. Slot makinesinde de olay aynıdır. Yani her basışınızın sonucu rastgeledir. Boş da çıkabilir, jackpot da çıkabilir. Her sonuç mümkündür ve rastgeledir. Ama kime ne çıkarsa çıksın, sonuçta idare yani kazino kazanacaktır. Oynayanların işi şansa kalmıştır. Ama o kazinonun kazancı matematiksel ve kesindir. İçinde şans faktörü yoktur. Bakın size olayı bir de şöyle anlatayım. Farz edelim bir slot makinesini satın aldınız ve evinize götürüp sadece o makineyle oynamaya başladınız. Uzun vadede kaybedeceğiniz kesindir. Çünkü slot makinesinin matematiği bu sonucu kesinlikle gerçekleştirir. Peki bütün bunlardan ne ders çıkarmalıyız derseniz şöyle açıklayabilirim. Siz o slot makinesinin uzun hayatında sadece çok kısa bir zaman aralığında onunla oynadığınız için kazanma ihtimaliniz vardır. Onunla maraton koşamazsınız. Slot makineleri uzun vadede sahiplerini yani kazinolara para kazandıran bilgisayarlar ve bilgisayar programlarıdır. Aldıkları hasılatın büyük kısmını oyunculara geri verirken belli bir yüzdesini, örneğin %5 ile %15 arasında bir kısmını ise kazinoya kazandırırlar. Dolayısıyla da oyunlarınızı planlamalı ve kazandığınızda karınızı realize edip karlı bir şekilde oynamayı bırakmalısınız. Başkaca bir mücadele veya kazanma şansınız yoktur. Gördüğünüz gibi fark sadece uzun vade tanımını oyuncuların anlayamamasından, daha doğrusu programcılarla farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Uzun vade öyle bir oyuncunun bir makinenin başında oturup 3 saat oynaması, hatta 3 gün devamlı oynaması değildir. Uzun vade milyonlarca ve yüz milyonlarca basıştır. Lütfen bunu unutmayın. Evet, konuyu bir toparlayalım. Bir slot makinesinin içerisinde 2 şey mutlaka vardır sevgili dostlar. Bir program ve bir rastgele sayı üretici. Ne yoktur?
Yapay zeka yoktur. Yapay zeka kullanılması yasaktır. Yasaktır derken hiçbir slot makinesi üreticisi yapay zeka kullanamaz. Kullanırlarsa makineleri denetimden geçmez ve bu makinayı satamazlar. Rastgele sayı üreticileri neden slot makinelerinin içine koyulmaktadır? İki sebebi vardır. En önemli ve olmazsa olmaz sebep her basışın rastgele sonuç vermesini sağlamak. Her basış müstakil ve bağımsızdır. Ne önceyi ne sonraya ne kimin oynadığına ne daha önce kazanç verip vermediğine bakar. Ve burası çok önemli. Bu rastgele sayı üreticileri ne başka bir yerden kumanda edilebilirler ne de etki altına alınabilirler. Yani aslında bu çok basit gerçeği ne kadar erken öğrenirseniz, kabullenirseniz sonraki oyunlarınızda yanlış bilgilerin kurbanı olmazsınız ve kayıplarınızı veya kazançlarınızı takip etmeye kalkmazsınız. Takip etmeye kalkmayınca da başarılı olma şansınız daha yüksek olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Abone olur ve bildirimleri de tüm olarak işaretlerseniz gelecek videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Saygılarımla, cebinizin mühendisi.